Hazır mısınız? Değil. Yes sir. Değiliz. Tamam. Arkadaşlar selam. Bugün Markdown'un 5 tane değişik özelliğinden bahsedeceğim ve size Markdown anlatmaya çalışacağım. Markdown'da biraz da Word ile karşılaştırmaya çalışacağım. O yüzden Markdown'ı 5 özellikle anlamak veyahut da 5 özelliğini kullanmak diyebiliriz bu videoya. Hep birlikte başlayalım. Ercan bir selam ver. Ayşenur sen de buradasın. Bir de sen selam ver. Tamam. Ayşenur soru sana geliyor. Hazır mısın? Evet. Tamam. Word'de kullandığın özellikler neler? Bunları bize bir yazabilir misin? Hangi özellikleri kullanıyorsun Word'de genellikle? Tamam, zordu değil mi? Evet, zordu biraz. Tamam, o zaman ben sana Word'de biraz bir yardımcı özellik olayım. olacak. Aslında biz yazı yazarken ilk önce başlığa ihtiyaç duyarız. O yüzden bir tane başlık olabilir. Doğru mu? Tamam, başlık olabilir. Yaz bakalım. Başlık. E1. Ondan sonra peki bu başlığın altında yazı yazarız. Normal. Hadi 5. olsun, o da link olsun abi. Ha, Yani bir yani yere tabii düz Evet. yazı gibi düşündüm ben tek parça. Başka bir sayfaya vesaire gideceksek makale yazıyorsun. o İşte zaman ama buradan referans aldım gör- diyebilirsin. görsel Referans- ekleyebilirim o zaman bir de. Hadi o zaman bir de görsel ekleyelim. 6. olsun. Görsel. Tamam. Bu kadardı. Yani bizim genellikle yaptığımız şey budur. Yazı yazarken görsel ekleyebiliriz. Ondan sonra paragraflar ekleyebiliriz. Bir de başlıklar aslında hiyerarşik sırada olması gerekir. Mesela başlık 1 dediğimiz bir şey vardır. Ana başlıktır. Sonra başlık 1'in altında başlık 2 vardır. Ve başlık 2'nin altında başlık 3. Eğer başka bir konuya geçeceksek tekrar başlık 2 diye başlar. Onun altında Yani tekrar aslında paragrafları başlık alt yazarız. başlık gerekirse alt başlığın alt başlıkları. Kesinlikle öyle. Hiyerarşi böyledir. Ama biz Word'ü şöyle kullanıyoruz abi. Sadece paragraf yazıyoruz. Ondan sonra paragrafların fontunu büyüterek sanki başlıkmış gibi gösteriyoruz. Tamam. O yüzden de kimse başlık diye bir menü olduğunu bile bilmez Word'de. Yani orada vardır Evet, ama Word ne işe... kullanan çoğu kimsenin şeyi bir şey alıyorsun mesela navigation'dan menüden ikinci başlığa gideyim istiyorum bir bakıyorum aslında hiç Öyle bir şey başlık yok. yokmuş Aynen gelen öyle. dokümanda. Tamam. Bu sorunu yani özellikle bu tarz şeyleri çözmek için yani web sitelerinde çözmek için Markdown diye bir tane markup language var. Yani işaretleme dili var. Markdown şunu yapıyor. H1, H2 gibi bizim HTML tagları yazmamız yerine daha basit taglar yazarak, daha basit şeyler yazarak, mesela diyez yazarak başlıklar veyahut da alt paragraflar elde etmemiz gerekiyor ve toplamda bilmemiz gereken şey sayısı 3 veyahut da 4. Mesela paragraf yazmak için hiçbir şey bilmene gerek yok. Ondan sonra başlık yazmak için Yazıyorsun, sadece çalışıyor. evet diyez yazıyorsun, çalışıyor. Bunun için bir tane de program indirelim. Beraber Markdown'u kullanmaya çalışalım. Programımızın ismi de Typora. Typora. Evet, Google'ı aç. Ondan sonra Google açtıktan sonra Trabzon, Yozgat, Paris, Ordu, Rize, Adana. Evet, tıkla. Bu zaten ücretsiz bir editör. O yüzden bilgisayarınızı rahatlıkla indirebiliriz. Harika bir şey. Her türlü dokümanımızı biz burada yazıyoruz. Web ile ilgili bütün içeriklerimizi de burada çıkartıyoruz. Hatta kitabı falan da burada yazıyoruz değil mi hocam? Yani artık Evet. burayı bayağı bir kullanıyoruz yani. Aşağı doğru Ben in. blogda yazacağım her şeyi önce bu tarafta yazıyorum. Yani son haline getirene kadar Typora'da yürüyorum. Son haline getirdikten sonra bloga taşıyorum. Süper. Tamamdır. Download kısmına gel. En altta. Oradan Windows'a tıkla. İndirsin. Bizim için. Geliyor. 32 bit mi 64 bit mi senin bilgisayarın? 32 galiba. Tamam 32 indir o zaman. Typo'ya aşığım ya. Çok güzel yapmışlar abi. Çok basit gerçekten de. Yani sol taraftaki outline kısmı falan filan da çok güzel. O yüzden biraz kullanmaya çalışalım. Yani Word değilim Outline'a gidiyordu ama Typora'da her şey o kadar sade ve anlaşılır ki Outline tarafını açmıyorum bile. Direkt yazıyorum yani. Şeyi denedin mi? Trello'da da Markdown kullanabiliyorsun. Onu denemiş Trello'da miydin? hiç yazmayı denemedim ya. Trello'da yazdığım en uzun şey 2 satır olduğu için. Evet, Trello'da zaten çok fazla böyle to-do list yani çok hızlıca yazabildiğin için Trello'da da mesela aklına gelmiyor böyle şeyler kullanmak, detay Yani ürünler bir de kullanmak. gerçekten 2 satırdan uzun bir şey yazmıyorum orada. Öyle olunca yani 2 satırdan uzun yazıyorsam da WordRap'ten dolayı aşağıya kayıyor. Ondan dolayı yani 2 bilgi veriyorum diyeyim. 2 bütün bilgi veriyorum. Onun için Typoralık çok bir kullanımım olmuyor orada.
En yavaş internet bizim evde değilmiş ya. 5. Hadi. Allah'ım. Süper Online'dan yavaş yerler varmış. Çok mutluyum Yavaş şu anda. tutuyorum ben. Hadi Ayşenur. Çift tıkla. Oldu evet. Sonunda Hey, indi. Ora. Tamam. Artık ne yapacağını biliyorsun. Masa Evet. üstünde shortcut. Next yapayım mı? Aynen. Devamda. Next. Bu arada bence 64 bittim. Bence de galiba. Ya bir şey fark etmez. 32 bitte Ya çalıştırıyorsun. 32 her yerde Nasıl zaten yani? çalışır da. Tamam bakalım ilk ne açılıyor? Hiçbir şey açılmıyormuş abi. Süper. Bu kadar. Açıyorsun hiçbir şey yok. Notepad. Notepad. Biraz önce yazdığın yerle hiçbir Ama farkı yokmuş sen gibi böyle bir gözüküyor. çay içmeye kalktığında Windows restart ettiğinde Notepad'de yazdığın her şey çöp oluyor. 17 tane açık Notepad'inde 2 aydır seninle yaşayan her şey gidiyor. Save edilmemiş. 2 aydır niye save'li değiller diye sormayın. Typora'da recover var. Aa, var mı? Var. Ben bilmiyordum çünkü benim hiç öyle bir durumum olmuyor. Mac Aa, kullanıyorsunuz arkadaşlar, böyle sorunlarınız olmuyor zaten. Bir kere ondan Değil mi? bahsedeyim yani. Mac'te bilgisayarı kapat dediğin zaman herkes ekranını kapatır. Yani bilgisayarı kapatmak diye bir şey yok Mac kullanıcılarında. Öyle bir şey bilmiyorlar. Şimdi biz konumuza geri dönelim. Notepad'i de bir sağ tarafa açsana. Ödevlerimize bir bakalım neler öğretecekmişiz. Tamam. Başlık, paragraf, ondan sonra bold veyahut da italik, listeler, görseller. Tamam. Bunlardan bahsedeceğiz değil mi? Şimdi niye başlık var? Yani niye başlık diye bir şey var? İlk önce oradan bahsedelim. Başlığı kullanıyor muyuz biz gerçekten de yazı yazarken? Yani neden olmasın? Yani Nedir bu diye anlatmak için. Aynen öyle. Mesela şöyle bir şey yapalım. Markdown nedir diye bir tane başlık atalım. Sen direkt type oraya yaz. Markdown nedir? Nedir bu Markdown dedikleri? Aynen öyle. Eğer başına gelip Markdown'ın bir tane DS koyarsan ve boşluğa basarsan bu aslında artık başlık oluyor. DS demek başlık demek. Bir altına gel ve Enter'a bastığın zaman başlığı gördün. Süper. 2 tane DS koy ve bir boşluk bırak. Neden Markdown var? Neden Markdown? Neden Markdown? Enter'a bas. Bu da başlık 2 oldu. Yani 2 tane DS koyunca Küçük başlık. küçük başlık. 3 tane koyarsan Daha küçük Daha da başlık. daha küçük başlık. Peki kaç tane başlık var biliyor musun? 85. 85. Web formatından bahsedecek olursak 6'ya kadar var. Heading 6'ya kadar var. O yüzden de yani başlık, alt başlığı, alt başlığı, alt başlığı diye gidiyor. Yani hiyerarşi bu şekilde. Sen aslında artık şu anda başlık 2'nin metnini yazmaya başlıyorsun. Şu şeyler hani 1.1, 1.1. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani oradaki başlık hiyerarşisi de aynı şekilde gidiyor. Peki biz bunu nasıl göreceğiz? View'a gel. Orada muhakkak outline vardır. Evet, süper. Gördüğün gibi başlık onun alt başlığındasın. Peki ikinci ödevimiz neydi? Nelerimiz vardı? İkincisi ne? Paragraf. Paragraf dediğin şey standarttır. Tamam, yani yazı yazdığın anda aslında paragraf yazmış olursun. O yüzden herhangi bir şeyler yaz oraya. Enter'a bas. Bastığın zaman birinci paragrafı bitirmiş olursun. Tekrar yazını yaz. Ve yeni Enter. paragraf. Ve yeni paragraf yazdın. Yani her yeni paragraf için Enter'a basmış oluyorsun. Bu kadar basit. Peki yeni bir başlık açmak istersen mesela neden HTML değil diye bir başlık aç. Yine bu aynı kategoride olacağı için 2 tane DS koyabilirsin. Yani başlığın alt başlığı olacak ki ilk ana başlığımız hep Markdown nedir diye düşünebilirsin orada. Değil. Neden HTML? Neden mizah? Enter. Gördüğün gibi bu da onun altında alt başlık olarak gözüktü. Yani onun alt başlığında yapmak istersen bu sefer kaç DS koyacaksın? 3. 3 DS, çünkü en son 2 koymuştuk. Süper. Tamam. Paragrafları yazdın, yazını yazdın. Ondan sonra başlıkları biliyorsun artık. Başka neye ihtiyacımız var? Bold Ne veya öğrenmek istiyorsun? Bold veyahut da italik. Bir yazının bold veyahut da italik olması için normalde burada da geçerlidir. Ctrl B'ye veyahut da Ctrl İ'ye basmak yeterli olacaktır ama ismini bir yazsana. Bak, bu arada neye bastın? Bize bir söyler misin? Ctrl B. Ctrl B'ye bastığın zaman ne geldi? B'ye evet. Yıldızlar geldi. 2 Dört tane tane yıldız geldi, tamam Ve mı? ortası.
Aynen öyle. İki tane yani iki yıldız başına iki yıldız sonuna. Eğer iki yıldız koyarsan volt demek aslında bu Markdown'da. Bu sadece shortcut'ta onu getirdi. Ve biz normalde yazı yazarken artık böyle yazıyoruz. Yani Word'de bile yazsak sanki Markdown'la yazıyormuş gibi iki yıldız başına iki yıldız sonuna koyuyoruz. Ayşenur diye yaz. İki yıldızın sağına geç. Herhangi bir şeyler yazmaya devam et. Enter yaptın, aşağı gittik tabii. Ha, boşluk. Yanına normal yazabilirsin. Evet, Space. gördüğün gibi sadece bolt oldu orası. Yani yıldızlardan sonra boşluk koysaydım boşluğumuz da olacaktı. Bu şekilde iki tane yıldızla bolt yapabiliyoruz. Peki italik yapmak istersek sence kaç yıldızdır? 1 yıl. Süpersin ya. Dener misin o zaman? Yıldızı bulalım ilk önce. Tamam. Yazını yaz. Tamam. Tekrar yıldızı koy. Kapat Kapatmak yıldızı. için. Evet. Tamam. Bu da kapatmak anlamına geliyor. Bir boşluk bırak, sonra yazını yazmaya devam et. Böylelikle bolt için Hem bolt yapmak istersin. hem bolt hem itilik yapmak istersen o zaman 3 tane yıldızdır. Ben hiç denemedim böyle 2 bir artı şey. 1. Ya, denesene mi? Var mı acaba? Vardır ya. Var. Evet abi. Ondan sonra benim hiç ihtiyacım olmadı ama Ayşenur buldu Deneme mesela. yanılma dünyası yani. Yani deneme. Yanılma. Evet, biz de her zaman bunu söylüyoruz. Tamam, süper. Bunu da yaptık. Ondan sonra Markdown'la bunları yazabildik. Başka ne ihtiyacımız vardı? Listeme. Listeler. Başlık var, alt başlık var, paragraf var, bold italic listeler. Tamam. Nasıl bir liste istiyorsun? İlk önce onu sorayım. Yani 1 2 Güzel 3 bir diye liste. yazan bir liste mi yoksa böyle nokta 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 şeklinde olan liste mi istiyorsun? Nokta nokta. Nokta nokta. O zaman Enter'a bas. Burada nokta nokta olan listeyi aslında yıldız boşlukta yapabiliyorsun. Yani yıldızı bunun için de kullanabilirsin ama yıldız kullanmak istemiyorsan tire de kullanabiliyorsun. Eğer istersen. Tire daha rahat geliyor bana. Bana da Hani tire yıldızı daha kafada geliyor. başka bir şeyle anlamlandırıp madde imlerinde tire boşluk daha Herhangi rahat bir şey geliyor. yaz. Enter'a bas. Gördüğün gibi her Enter'a bastığında listeyi de devam ettiriyor. Yani tekrar açmana gerek kalmıyor. Tekrar bir şey yaz. Enter. Peki buradan çıkmak istiyorsan listeden Listelerde Biliyor sustum. muyum? Enter'a bas. Enter'lasın. Biz daha göremedik ama bana gelmedi. Heh. Geldi, Enter'a geldi. bastığın zaman tekrar artık ben bu listede olmak istemiyorum demiş oluyorsun. Sen bir şey Peki, soruyordun hocam. Birinci maddenin altında 2 tane alt madde olsun. Okey, birinci birden maddeye iki- gel. Enter'a bas. Bir kere tab'a bas. Tab da bizi bir sağa götürecek. Gördüğün gibi birinci maddenin alt maddesi olarak burada Bu arada belirtebiliyoruz. niye O temizlemedim kendisi diyecektim. yapacak. Temizledi sonra, okey. Vay. O varsa bu da vardır değil mi Ayşenur? Ne yaptın? Alt başlık, alt Yani. başlığı da altı. Taba mı bastın tekrar? Bize de söyle ne yaptın, Evet. biz de Buna da bilelim. mı 6 tane? Yok, bunlar altından değil, bunlar sonsuz. İstediğin kadar Son. gidebiliyorsunuz. Tabii. Yani U'lerin içerisine, L'nin içerisine tekrar U'lerin içerisindeki, L'nin içerisindeki bilmem ne falan diye gidiyor Tabii, aslında. fazla HTML'ci oldum. Fazla HTML'ci oldu ama Word'de de aynı şekilde yani limitsizce gidebildiğin gibi burada da limitsizce Evet, gidebiliyorsun. fazla Word'ci oldu o da. O kadar da Word de bilmiyorum ben. Fanatikleştik iyice. Tamam, aşağı doğru in. Evet, Ondan o kadar sonra- Word de bilmediğimiz için Tamam. Enter. Peki rakamsal olmasını istersen sence ne yaparsın? Bir nokta. mental form için. Bir Evet. nokta boşluk yapıyor, evet. Ondan sonra bir nokta boşluktan sonra yazıyorsun, Enter'a bas. Yazdıktan sonra. Tamam. Bu şekilde de bir nokta yazdıktan sonra artık 2'yi sen yazmıyorsun değil mi? Kendisi mi yazdı onu? Otomatik veriyor evet. Tamam, süper. Enter'a bas. Tekrar Enter'a bas. Bu kadar yazacağımız için otomatik olarak sildi. Tamam. Listelerimiz var. Sıralı listelerimiz var. Başka ne ihtiyacımız vardı? Görsel ve link. Hazır mısın? Ready. Tamam. Ünleme basıyorsun. Ünlem. Ondan sonra köşeli parantez aç kapa. Boşluk yapma. Köşeli parantez aç kapa. Ondan sonra parantez aç kapa. Bunlar böyle dursun. Tamam mı? Ondan sonra köşeli parantezin içerisine bu arada klasörden seçme varmış abi. Görüyor musun? Teknoloji. Bu Aa, arada ben bunu görmemiştim. yoktu. Varmış dediğin Typora arada kendi içinde update'ler alıyor ya. Haha. Ben hatırlamıyorum Yani- çünkü. Eski versiyonlarda yoktu bu. Tamam. Ünlem demek şu demek. Son versiyonu inmiş oldu ya, biz update etmediysek Ondan dolayı Bize- olabilir.
Tamam, bu şunu sağlıyor. Ünlem imaj olduğunu belirtiyor şeyde Markdown'da. Köşeli parantez onun açıklaması, istersek kullanmayı biliyorduk galiba. Parantez içerisinde aslında bu link. Yani o parantezlerin içerisine linki koy. Az önceki linki Evet, oraya yapıştır paranteze. Sen direkt yapıştırabilirsin büyük bir ihtimal. Ctrl V'ye bas. Olmuyor mu Ctrl V orada? Heh, Olur. okey. Köşeli parantezin içerisine Paris yaz sadece. Tamam. Bir linkse zaten linki kopyala yapıştır. Yani Ctrl V'ye bastığın anda onun bir link olduğunu anlıyor. Ctrl V'ye bas mesela. Bir linkse Burada. bu şekilde gözüküyor. Ama ben linkin ismini Paris yazmak istiyorsam, bu arada imajı yaptık, son konuya geliyoruz. O da link vermek. Yani Paris diye bir link verip ondan sonra buraya gitmesini istiyorum mesela. Tamam. Onu yapmak için de sil bunu. Okey. Köşeli parantez koyuyorsun. Köşeli parantez aç kapa. En zoru bu olabilir. Parantez aç kapa. Köşeli parantezlerin içerisinde Paris yaz. Nasıl istersen öyle yazabilirsin. Sonra parantezin içerisine de yapıştır o linki. Şunu. Tamam. Çık oradan. Enter'a bas. Voilà. Artık Paris'te bir tane linkimiz var. Buna tıklayınca da o sayfaya gidiyor veyahut da o imaja gidiyor. Okey? Şimdi olay bu. Yani imaj ekleyebiliriz. Ondan sonra başlıklar ekleyebiliriz. Ve bu tarz şeyleri burada rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Peki çıktısı nasıl olacak bunun? Yani nasıl bir çıktı istiyoruz? Mesela bunu düşünsene, bir ödev olduğunu ve bu ödevin çıktısını almak istediğini. Genellikle PDF olarak almak isteriz. O yüzden file'a bas. Tamam. File'a bas. File'a bastıktan sonra oradan export de. Çıktısını almak istediğiniz için. PDF'de web, hatta Word falan filan her şeyi çıktı alabiliyorsun yani. Evet, Markdown nedir diye bir tane belgelerin içerisine oluşturuyormuş. Kaydet. Kaydettikten sonra açtın mı? Umarım çabuk açılıyordur sende PDF. Nasıl peki? Kolay. Çok kolay. Çok kolay değil mi? Yani Evet, çok. buton yok, hiçbir şey yok. Bu arada butonlar var aslında. Bu yaptığın her şeyi menünün içerisinden yapabiliyorsun. Bir typo'ya tekrar gel. Bak mesela bunların hepsini elle yapmıştık. Hatırlayacak olursan. Bunları elle yapmak istemiyorsan her yapmak istediğin işlemi paragraf menüsüne gel. Yukarıda paragraf menüsü var. Gördüğün gibi burada bizim yaptığımız her şey var. Ve daha fazlası. Ama hepsi kapalı. shortcutları da orada. Evet, shortcutları da orada. Mesela sen 2 diyez Ama yazmak böyle zorunda yapması değildin. daha pratik. Hem de daha eğlenceli değil mi? Yani böyle klavyeden yazıyorsun ve menüyü çok da görmen gerekmiyor. Bu Bir de arada- aşağı yukarı ne yazacağın kafanda net zaten. Aynen öyle. Kafanda net olan şeyi mouse'la elimi yukarıya götüreyim de header 1 yapayım da aşağıya geleyim de onun yerine elini hiç klavyeden kaldırmadan bir de yazıp bir geri dönüp kısa yol tuşunu kullanmaktansa bold yazacağını bildiğin bir şey yıldız yıldız deyip yazıyorsun ve hiç ileri geri dağılmadan yazı odağından çıkmadan ilerleyebiliyorsun. O anlamda büyük rahatlık aslında. Hız kazandırıyor her türlü. Bak şu anda 5 dakika önce Ayşenur'a bir tane Markdown'la ilgili 4 tane 5 tane komut anlattık. Neler hatırlıyorsun Ayşenur? Bu komutlarla ilgili bir söyler misin? Hatırlayabildiklerini söyle. Tek yıldız italik yapıyor. 2 yıldız bold yapıyor. Süper. Başka? Diyez bir tanesi başlık yapıyor. 2 diyez Tamam. alt başlık. 3 diyez 3. alt başlık falan. Süper. Tire ve tire boşluk tuşu noktalı liste yapıyor. Hı hı. Bir nokta boşluk tuşu 1, 2, 3 diye liste yapıyor. İnanılmaz. Bir de İmajı Şu hatırlayamayabilirsin çünkü o biraz zor. yo, Ünlem. aslında onu da hatırlıyorum. Ama Hadi söyle evet, o zaman, çok ünlem, merak ettim. köşeli parantez. Bir de normal parantez. Normal parantezin içine yapıştırıyorduk. Oluyordu. Süper. Yerinde yapıyorduk. Köşeli parantezin içerisine adını yazıyorduk. Hı hı. Normal parantezin içerisine linki yapıştırıyorduk. Kapattığımız zaman otomatik yapıyorduk. İnanılmaz güzel. Zaten yazı yazarken bundan fazlasını bilmemiz gerekmiyor. Bir de tablo oluşturabiliyoruz. Tablo konusu da çok önemli bir konu değil. Ama her şey bunun içerisinde var zaten. Ve temalara bir gelir misin? Bir de temaları gösterelim son olarak. Mesela GitHub'dasın şu anda. En çok kullanılanlardan bir tanesi. Night'a gel. Sen sıradan. Tabii heyecandan göremiyor şu anda. Vay, gördün mü? Yani temadasın. Evet. Temada bu şekilde çıktığı alırsan da bu Welcome to şekilde Dark olacak. Side. Ondan sonra PDF alırsan da bu şekilde gözükecek. Mesela o yüzden de nasıl görmek istiyorsan PDF'i veyahut da çıktıyı sadece temanı seçiyorsun. Hatta başka temalar da var. Sitesinden indiriyorsun, kuruyorsun.
ve artık o şekilde görebiliyorsun. Mesela benim en çok sevdiğim tema Vue'nin teması. Hatta artık her türlü rengi Vue rengi olarak seçmeye başladım galiba. Neyse orada görebiliyorsun. Ve gördüğün gibi Word bilmene gerek kalmadı. Aynı zamanda bu yazdığın yazı nasıl söyleyeyim en güvenli yazı sistemi. Yani başında diyez var. Hiçbir renk formatı yok, hiçbir şey yok. Sadece temayı seçiyorsun, otomatik olarak değişiyor. Her şeyi de otomatik olarak yapabiliyorsun. Çok kolay. Ve bilmen gereken şey 3 veyahut da 4. Bu kadar. Yani yazı yazarken de 4 şeyi bilmen gerekiyordu. Avantajlı olduğun kısım şu. Artık yazı yazmaya odaklanabilirsin. Başka bir şeye odaklanmana gerek yok. Renkmiş, ıvırmış, zıvırmış, süsmüş, böcekmiş aslında hiç uğraşmadan vermek istediğin data neyse data odaklı yaz. Zaten kafanda hayalinde bir kurgu var. Çatır çatır kodluyorsun ve bitiyor. Yazmaya başlamakla bitirme arasındaki süreyi kısalttığın gibi daha kolay okunur standartta bir doküman da üretmiş oluyorsun aynı zamanda. Okuyana da vakit kazandırıyorsun bir yandan. Aynen öyle. Sen ne düşünüyorsun Ayşenur? Bence de daha kolay yani klavyeden 3-5 hareketle hani bunu yapması. Eğlenceli de. Hı Ya hı. sürekli yukarıdan tık 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 diye seçmekten daha kolay. Aa süper. Genç birisinin eğlenceli demesi çok güzel bir şey abi. Yani Birini daha zehirledin evet Markdown'a. Markdown. Bunların hepsinin başına tire boşluk koysana. Her birisinin başına tire boşluk. Şu an aslında Markdown'la yazıyorsun. Tamam. Ctrl A. Ctrl C. Ondan sonra type oraya gel. En alta in. Enter'a bas bir yerde. Sonra da yapıştır Ctrl V. Markdown yaz. Hatta Notepad'de save et. Save ettiğini Typora aç. Evet bu Aynı kadar. sonuçlar Aynı gelecek sonuç. zaten. Bir şey fark etmiyor. Yani nerede yazdığının hiçbir önemi yok. Şu anda Yeter ki Markdown Markdown yazıyorsun. yorumlayan bir uygulama onu okusun. Diyorsun. Yani çok uzun WordPress'in zamandır zaten yazıyorsun. bayağıdır plugin'le Evet, falan evet. vardı. Built-in geliyor mu emin değilim Built-in artık geliyor ama. artık benim bildiğim kadarıyla. Yani her yerde Markdown var. Her yerde yazabiliyorsun. Ve bilmen gereken şey sayısı kaç Ayşenur? 5-6 tane galiba. Evet yani 5-6 bu kadar. Ve ezberlemesi çok kolay. Gerçekten de. Evet. Benim Markdown'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim diyeyim. Beğendiyseniz Beğenmediyseniz beğenin yani. beğenmediyseniz beğenmedim deyin yani. Ne diyeyim artık.